Şimdi geçtiğimiz aylarda görmüşsünüzdür. Apple kendi işlemcisiyle artık bilgisayar yapacağını yayınladı. Dedi ki ben bundan sonra Intel işlemcileri kullanmayacağım. Kendim işlemci yapıyorum dedi. Bu çok büyük bir haberdi. Yani bu belki ne kadar önemli bir şey olduğunu ilk bakışta anlamamış olabilirsiniz ama bu bilgisayar tasarım tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Şimdi ben bugün bu önemli dönüm noktasının nereden kaynaklandığını, niye bu kadar önemli olduğunu biraz anlatacağım. Hem bilgisayar mimarisi konularıyla ilgili de bağlantısını da biraz anlatacağım size. Şimdi bakarsak bilgisayar mimarisine, Moore yasası diye bir şey var. Moore yasası Gordon Moore tarafından ortaya konmuş bir fikir aslında. Bir dergide zamanında çıkmış. Gordon Moore demiş ki ya işte eskiden tabii bu kadar güç tüketen bilgisayarlar vardı. Kocaman oda dolduran bilgisayarlar. Yani bugünkü bu 200 kW'lık haliyle 13.500 tane akıllı telefona denk geliyor. Ve şimdi biz bunları bu telefonlara, bu yeni aygıtlara, bu bilgisayara elle taşınan mobil aygıtlara getirirken sürekli küçülttük. Sürekli biz bu içindeki bilgisayarın kalbi olan işlemciyi sürekli küçülttük. Şimdi böyleyken bu içindeki transistör sayısı da, bu işlemcilerin içindeki transistör sayısı da sürekli arttı. Peki Gordon Moore ne diyor buna? Yani Apple'ın bu 8,5 milyara, geçen sene 8,5 milyarda A13'te bu Apple iPhone'un içinde kullandığı A13 yongasının için 8,5 milyar transistör vardı. Peki Gordon Moore ne diyor? Moore diyor ki, ya bir de elektronik dergisinde söylemiş 1965'te, bu Gordon Moore değil. Gordon Moore bu arkadaş. Diyor ki ya her 18 ayda bir yonga başına düşen transistör sayısı ikiye katlar. Şimdi biz geçen günkü şeye baktığımızda, hani eski bilgisayarlara, Intel'e falan bir kenara koyuyorum. Apple'a baktığımızda Apple'ın A13 yongası 8,5 milyarken yeni çıkardığı masaüstü bilgisayarlar için çıkardığı M1 yongasının, ben buna işlemci demeyeceğim çünkü birçok şeyi bir yonganın içine paketliyorlar. M1 yongasının 16 milyar transistörü olduğunu söyledi. Tabii her 18 ayda bir ikiye katlıyor kuralı tam yaklaşık denk gelmiyor ama piyasanın hala bunu izlediği, Apple'ın da bir miktar kendi açısından bunu izledi. Yani 8,5 milyarla karşılaştırırsanız 8,5 milyar 16 milyara çıktığını görebilirsiniz. Tabii o 8,5 milyar cep telefonu içinde. Bu 16 milyar masaüstü için. Şimdi bu Apple M1'e bakarsanız Apple'ın yaptığı şeyin aslında anakartının üzerindeki birden fazla bileşeni tek bir yere toplamak olduğunu görüyorsunuz. Yani M1 diye bir işlemcinin içine toplamak olduğunu görüyorsunuz. Bunu isterseniz bir kez daha bakalım. Şimdi anakartın üzerinde ne var? Anakartın üzerinde değişik bileşenler var. Hani bilgisayarı oluşturan bileşenlere baktığınızda bir belleği var, bir işlemcisi var, bir giriş çıkış işlemlerini denetleyen bir yongası var. Apple T2 diye bir de yapay zeka hızlandırıcı, veri bilimi ile ilgili işleri hızlandırıcı, yani veri analizi ile ilgili işleri hızlandırıcı bir yongası var. Bir yandan da kendi Thunderbolt diye bir tane giriş çıkış kapısı var. O giriş çıkış kapısını sürecek, onu denetleyecek bir birim var. Hani giriş çıkışla ilgili başka bir birim var. Şimdi diyor ki ayrıca belleklerim, işlemcim burada duruyor. Diyor ki ben bunların hepsini alayım, tek bir yonganın içine toplayayım. Hem bunlar böyle fiziki olarak birbirlerine ayrı durmasınlar, hem de birbirlerine daha yakın olmasını için tek bir silikonun üzerinde olunca daha verimli, daha hızlı erişsinler. Yani derli toplu dursunlar, fiziki olarak fazla yer kaplamasınlar üzerine. Bir de diyor ki hızlı erişilsin bunların hepsine diyor. Şimdi üretim teknolojisi olarak 5 nanometre teknolojisi kullanıyor Apple. 5 nanometre Tayvan'daki TSMC, Taiwan Semiconductor ve Manufacturing Corporation diye bir şirket var. TSMC diye yazılan. Ve şu anda dünyada 5 nanometreyi üretebilen, başı çeken şirket bu. Şu anda Intel 5 nanometreyi üretemiyor. Kendisi en iyi üretebildiği 10 nanometre, onu bile çok sağlıklı üretemiyor. Yani işlemcilerini 10 nanometreye geçirmekte zorluk çekiyor ve hatta yakın zamanda Intel'in bazı işlemcilerini TSMC'ye ürettireceğini, Taiwan Semiconductor'a ürettireceğine dair haberler çıktı. Artık kendisi üretim teknolojisinde öncü değil. Eskiden Intel öncüydü. Tüm dünyadaki en küçük transistörleri Intel üretirdi. Şimdi bu 5 nanometre ne demek?
5 nanometre bir transistörün girişi kapısı için bir kanal var orada. O kanalın uzunluğu demek. Yani 2 tane anahtar diye düşünürseniz bu 2 anahtarın 2 ucu arasındaki mesafe demek aslında. Ne kadar küçük yaparsanız bunu, bu teknolojiyi, o kadar aletler küçük oluyor ve zaten bilgisayar mimarisinin ana ilkesi küçük olan hızlıdır olduğu için ne kadar küçük yaparsanız o kadar hızlı. Bir yandan da birim metrekareye, milimetre kareye o kadar fazla transistör düşüyor. Yani aynı milimetre kareye yonga yaparsan daha fazla transistör koyabiliyorsun. İşte bu M1 16 milyar transistör içeriyor içinde. Şimdi M1'e bakarsanız, Apple'ın yayınladığı resimlerden bakarsanız M1'e bir yonga var. Bir sol tarafta bir yonga var. İçinde bütün devreleri içeren bir de bellekler var. Yani sanki anakartta böyle uzaklara lehimle diyor bellekleri alıp bir paketin içine koymuş gibi. Ve bu sol tarafta gördüğünüz bütün işlemler, içinde grafik işlemcisi var, kendi işlemcisi var, işte bu hızlandırıcılar, denetleyiciler hepsini M1 diye bir yonganın içine toplamış. Bunların hepsi bu belleğe erişiyorlar. Tek bir belleğe erişiyor bir bilgisayar üzerinde. Yonga üzerindeki şeylerin kendi kendine kullanılan eskiden ayrı olan çekirdeklerin bellekleri artık tek. Tek bir yonga içine paketlenmiş Apple M1'de. Apple için Moore yasasına bakarsak Apple'ın yaptığı yongaların Apple ilk yongasını 2007 yılında yapıyor. iPhone'da kullanmak üzere yapıyor. Ve Apple'ın ARM tabanlı işlemciler yaptığını görüyoruz. ARM İngiliz bir şirket. Yakın zamanda Nvidia tarafından satın alınmış bir işlemci üreten bir şirket. Apple onların buyruk kümesini kullanarak ilk başlarda belki hazır işlemciler alarak daha sonra kendi işlemci takımını kurup kendi işlemcisini, daha sonra kendi grafik işlemcisi takımını kurup grafik işlemcisini yaparken gide gide artık her bir silikon üzerine yaptığı her şey kendi tasarlar hale gelirken de bu hepsini bir araya tasarladığı, paketleyerek tasarladığı bu A10, 11, 12, 13 yongalarını transistör sayısı da giderek artıyor. Burada önemli bir şey bu Apple 12 için, iPhone 12 için kullandığınız yongadaki transistör sayısıyla yaklaşık olarak şey aynı. Yani bugün bu M1 için kullanılan transistör sayısı yaklaşık olarak aynı görünüyor Apple için Moore. Şimdi bu yansı Apple'ın sunumundan alınmış bir şey. Bu işlemciyi duyururken diyor ki biz watt başına en iyi başarımı veriyoruz. En iyi işlemci watt başına bu Apple'ın yeni işlemcisi diyor. Şimdiye kadar dünyada diyor, dünyada bakın bu. Bütün işlemcileri say, watt başına en iyi başarımı biz alıyoruz. Peki niye watt başına başarıma bakılıyor? Çünkü bir işlemi her zaman yaparsınız ama buna ne kadar güç tükettiğiniz önemli. Bir işi yapmak için ne kadar güç tükettiğiniz önemli. Harcadığınız bir enerji için ne kadar fazla başarım alırsanız o kadar verimli bir işlem yapmışsınız demektir. Yani işlemin ne kadar verimli olduğunu gösterir. Tabii bu tüm dizüstü bilgisayarlar için, mobil aygıtlar için önemli bir ölçüt. Hani verimi göstermek açısından önemli bir ölçüt. Yoksa sadece gidip de ben şu kadar hızlı bir işlemci yaptım, şu kadar az güç tüketen bir işlemci yaptım demek bir ölçüt değil tek başına. Ne kadar güç tüketerek ne kadar başarım alıyorsun bir ölçüt. Sunarken de böyle dumanların arasından böyle bir iddialı bir cümleyle sundu Apple. Dünyanın watt başına başarımı en iyi olan işlemcisi diye. Bu mantıklı bir şey mi? Bu mantıklı bir şey. Yaptıkları çok da mantıksız bir şey değil. Şöyle mantıksız bir şey değil. Sen belleği alıp bir yonganın içine toplarsan, diğer tüm yongaları belli bir silikonun içine toplarsan, Intel 10 nanometreyle üretirken bir şey sen 5 nanometreyle üretirsen, verimliliği arttırırsan evet birim watt başına daha iyi bir başarım elde edebilirsin. Yani Apple'ın bu söylediği makul mantıklı olmayan bir iddia değil şu anda. Zaten Intel'in Taiwan Semiconductor'la anlaşmasından da aslında bu tehdidi hissettiğini de görüyoruz şu anda. Gösterdikleri grafikler, 2 tane grafik gösterdiler bu sunum içerisinde Apple. Biri dedi ki başarıma karşı güç tüketim. Her bir güç tüketim için ne kadar başarım elde ediyorsun. Ve buna dedi ki şuradan aynı watt için bakarsak buna, aynı watt için bakarsak 2 kat başarım elde ediyorsun. Tabii sen niye 10 watttan bakıyorsun diye düşünebilirsiniz. Yani buradan da bakabilir, şuradan da bakabilir ve bu grafiğin farkındaysanız sol tarafında da aşağısında da herhangi bir birim yok.
Yani burası 10 watt ama şurası kaç watt konusu belli değil. Birazcık böyle farazi çizilmiş grafikler fazla bilgi vermemek için. Bir de latest PC laptop chip dediği hangi Yonga, bu i7'den mi bahsediyor, hangi işlemciden bahsediyor konusu da biraz belirsiz. Yani burada birazcık reklam kokan hareketler olduğunu görüyoruz bunun. Ama grafik gösterdikleri diyor ki aynı watt için 2 kat başarım elde ediyoruz diyor. Bir de yanına şey çizmiş. Peki diyor aynı başarım için bakarsak ne olur? Aynı başarım için de 1/4 güç tüketiyorum. Tabii bu çizgiyi niye yine buradan çektiği de yani herhalde bunun en yüksek başarımı diye gösteriyor. Çünkü buradan çekse çizgiyi 0 çıkacak. Burası sonsuza gittiği için hiçbir zaman ulaşamayacağı için veya şuradan çekse daha az çıkacak. Yani buradaki başarımı seçse. Yani bunu neye göre seçmiş? Yani diğerinin en yükseğine göre seçmiş gibi sanki. Onun 1/4 güç tüketimine yapıyorum ben aynı işleri diyor. Biraz reklam kokan hareketler ama ben birim watt başına daha fazla başarım aldıklarına kaniyim bu yaptıkları değişiklikler. Ve diyor ki, şimdi aşağıda şöyle bir grafik de gösteriyor. Şu gördüğünüz adını söylemese de Intel işlemciler. Intel işlemcilerin ne kadar verimsiz olduğunu vurgulamak için böyle bir grafik de gösteriyorlar sonunda. Ve diyor ki 2020 yılında aldığımız Intel işlemcilere göre watt başına getirdiğimiz başarım 3 kat daha iyi. Biz çok daha verimli yapıyoruz bunu. Artık o yüzden kendi dizüstü bilgisayarlarımızda bunu kullanacağız. Peki bunun önemi ne? Artık masaüstü bilgisayarlara, laptoplara ARM işlemci geliyor. Bugüne kadar siz dizüstü bilgisayarlarınızı hep Intel işlemcilerle, Intel buyruk kümesiyle kullandınız. Hep AMD işlemci ya da Intel işlemci vardı. Başka tür bir işlemciyle bir masaüstü bilgisayarı ya da dizüstü bilgisayarı görmediniz. Şimdi ARM tabanlı böyle bir işlemci yaptığınızda bütün platform her şey değişiyor ve artık işlemciden bağımsız halde kod yazabilir hale geliyorsunuz. Yani öyle bir platform kurmaya çalışıyor. Yarın öbür gün ARM'dan da çıkıp RISC-V'e geçtiğinde ki bence geçecekler. Yani niye gidip ARM'a para ödesin Apple? Bir sonraki aşamada RISC-V'e geçmesi gayet mantıklı. Ucuz ve ucuz dediğim bedava bir buyruk kümesi varken neden gidip ARM'a para ödeyecek? Oraya geçtiğinde bu yazılım altyapısıyla o geçişi çok daha yumuşak, çok daha rahat halde yapacağını ben görüyorum. Bu yüzden stratejik olarak Intel'in 10 nanometreyi de geçemediğini görünce biz neden kendimizi buna bağlayalım diyerek kendi yongasını yapma yoluna gitmiş masaüstü bilgisayarlar için. Şimdi yonganın içine baktığımızda 4 tane yüksek başarımlı çekirdek görülüyor. 4 tane de şu aşağıda da düşük başarımlı çekirdek görünüyor. Şimdi biz mimari dersimizin ilerleyen zamanlarında genelde söylüyoruz. Şimdi burada 128 kilobayt veri ön belleği diyor. Bunu 4'e bölerseniz 32 çıkıyor. 32 kilobaytlık veri ön belleği çıkıyor. Şunu 4'e bölerseniz de 48 çıkıyor. Yani büyük ihtimalle bu ön bellek 8 yollu kümeli ilişkili ön bellek. Bu aynı Intel işlemcilerine kullanıldığı gibi 8 yollu kümeli ilişkili ön bellek ve sanal bellek altyapısı kullanan bir sistem. Zaten böyle bir mekanizmaya, bellekle ilgili mekanizmaya geçtiğiniz zaman belleği içeri alıyorum, artık başka buyruk kümesi kullanacağım falan dediğiniz zaman esnek bir mimari kurmanız lazım. Belli ki bunlar sanal bellek kullanıyorlar. Belli ki etkin sayfalar ön belleğiyle ön belleğe de aynı anda erişiyorlar ve ön belleğin boyutunu arttırmak için 32 kilobayta getirmek için 8 yolu kullanmışlar. Buyruk belleği ön belleği içinse onu da söylemiyorlar ama 48 kilobaytlık çekirdek başına buyruk ön belleği var. Bu da ne demek? 12 yollu kümeli ilişkili demek. Yani buyruk ön belleği için daha fazla yol kullanmışlar ön bellekte deniyor. Şimdi bir de ikinci düzeyde 12 megabaytlık bir ön bellekleri var. Bu daha büyük olan çekirdekler için. Şimdi alttakilere baktığınız zaman burada ana fark, yani yukarıya baktığınız zaman diyor ki çok geniş, bu geniş. Belli ki bu işlemciler program sırası dışında işlem yapan işlemciler ve belli ki birim zamanda içeri çektikleri buyruk sayısı şu küçük olanlar için daha az, büyük olanlar için daha fazla. Çünkü geniş yürütme, çok geniş yürütme diye ikisini ayırdığı için belli ki o küçük olanın daha az buyruk işliyor ve daha az bir ön belleği var. Yani bunu 4'e bölerseniz bu sefer 16 kilobaytlık veri ön belleği olduğunu çekirdek başına görüyorsunuz. Bunu niye yapıyor? Niye farklı böyle hem küçük işlemciler hem büyük işlemciler var? Burada yine bir yenilik bu. Bu tabii yine Intel'in yapmadığı bir şey.
Yani Intel'in kendi işlemcileri içinde böyle bir şey yok. Farklı çekirdekler diye bir şey satmıyor Intel. Diyor ki yazılım zaten bende. Ben yazılımın gereğine göre giderim, küçük çekirdeğe koyarım, büyük çekirdeğe de koyarım. Bir de bir denetleyiciden bahsediyorlar sunumda. Belki bir donanım da eklemiş olabilirler bunun üzerine. Yani küçük çekirdekler eğer bir programı yetmiyorsa, yeterli gelmiyorsa büyük çekirdeğe aktaralım gibi sanki bir donanım desteği de eklemişler. İşletim sistemiyle beraber bu işlemcileri nasıl kullanacaklarını yönetmek için. Bu da bir yenilik. Intel işlemci kullanmalarına göre ciddi bir yenilik bu yaptıkları. Yani bazen küçük işlemciler, bazen büyük işlemciler kullanmaları. İçine baktığımızda 8 çekirdekli bir grafik işlemcisi görüyoruz. Apple'ın kendi grafik işlemcisi tasarlayan takımları var. İçine Türkler de çalışıyor. Hatta bu takımın başında bir Türk var. Eğer bakarsanız bu bütün grafik işlemcisi tasarlayan takımların en başında bir Türk mühendis var. Ve diyorlar ki biz bu işlemcilerin yanına grafik işlemcisini de aynı yongaya paketliyoruz. Ve şimdi diyor ki ben geçmişte diyor zaten mobil aygıtlara grafik işlemcisi yapıyordum. O az güç tüketen bir grafik işlemcisi ve işlemci yapma deneyimim var. Bu niye önemli? Şimdi siz büyük bir kasanın içine bakarsanız grafik kartının ayrı, işlemcinin ayrı olduğunu ve bunların üzerinde pervane döndüğünü görürsünüz. Ya bunlar çok ısı üretirler. Bunların ikisini aynı silikonun üzerine koyup da yan yana çalıştırırsanız ikisi aynı yerden ısı üretir. Bu sefer daha çok ısınır değil mi? Bunları aynı yere paketlemek için en önemli konu bunların düşük güç tüketimli olmasıdır. Bu yüzden zaten vurguladıkları şey watt başına başarımın iyi olduğu. Yani watt başına başarımda biz daha iyiyiz. Zaten öyle olmak zorundalar. Çünkü hepsini aynı silikona koyuyorlar ve eğer bunu dizüstü bilgisayara koyacaklarsa, üzerine bir pervane koyacaklarsa ikisini birlikte soğutabiliyorlar. Öyle ucuz bir soğutma çözümüyle. Şimdi baktığınızda fena olmayan bir grafik başarımı vaat ettiğini görüyorsunuz. 2,6 teraflop saniyede kayan virgül işlemi. Flop dediğiniz floating point operation per second saniyede yapılan virgüllü sayı işlemi. Aslında ondalıklı sayılarla yapılan işlemleri flop deniyor. Teraflop dediğinizde bunun milyardan sonra gelen trilyon sayıda olduğunu gösteriyor. Yani giga deseniz yaklaşık milyar, işte tera dediğinizde trilyon olduğunu, yani saniyede 2,6 trilyon tane virgüllü sayı işlemi yaptığını gösteriyor. Özellikle grafik işlemlerinde siz bir oyun oynuyorsanız ne yapıyorsunuz? Bir hesaplama yapıyorsunuz sürekli ve hassas grafik görmek için tam sayı çıkmıyor sonuçta, virgüllü sayılar çıkıyor. O yüzden bu grafik işlemli çekirdekleri virgüllü sayılarla çok işlem yapıyorlar. Apple 8 çekirdekli ve her bir çekirdeğin içerisinde 192 tane zannediyorum işlem birimi olacak şekilde. Çünkü eş zamanlı işlem diyor 24.576 diye, böyle bir 8 çekirdekli grafik işlemcisini de bu yonganın içine paketlemiş. Başka ne var diye baktığınızda yapay zeka işlemlerini hızlandıracak bir yongası zaten vardı. Çünkü bir sürü veri işlemi yapıyorsunuz, Siri ile konuşuyorsunuz gibi, hani veri analiziyle ilgili işlemler yapıyorsunuz. Öğrenmeyi hızlandıran bir işlemcisi var 16 çekirdekli. Bunu da aynı yere paketlemiş. Yan yana koymuş, aynı yere paketlemiş. Ve saniyede gördüğünüz gibi bayağı bir işlem yapıyor. 11 trilyon işlem yapıyor saniyede. Apple'ın bu Neural Engine denmesi, biz kendi beynimiz gibi öğrenen bir şey yapmak istediğimiz için yapay sinir ağlarıyla çalışan bir işlemcisi, bir motoru var bunun, aletin anlamında. Şimdi bunların içinde, bu yaptığı yonganın içinde neler var diye sunumun en sonunda böyle bir şey gösterdiler. Şimdi baktığınızda bu Advanced Power Management denilen şey, yani böyle çok güzel güç yönetimi yapıyoruz biz dediği, zaten Intel işlemcilerde de olan bir şey. Çok verimli işlemci çekirdeklerimiz var dediği, tabii bu tartışılabilir. Diğer şirketlerin işlemci çekirdekleri çok verimli değil mi diye düşünebilirsiniz. Elbette ARM buyruk kümesinin Intel'in karmaşık buyruk kümesine göre artıları var. Daha düzenli bir mimari olması sebebiyle artıları var. Bu yüzden verimliliğin daha fazla olması kabul edilebilir bir şey. Yani bu makul olmayan bir iddia değil. Yine Intel'in yıllardır buyruk kümesini değiştirmemesi yüzünden olan bir verimsizlik söz konusu. Şimdi bakarsanız yüksek başarımlı işlemci çekirdekleri de var. Yani diyor ki hem
Benim diyor verimlilik var, düşük güç tüketimiyle çalışacağım, yüksek başarım elde edeceğim. Hem de yüksek başarım gerektiğinde de ayrıca çekirdekler koydum 4 tane bunun içine iş yapsın diye. Bir güvenlikle alakalı bir donanım var içerisinde. Bilgi güvenliği, siber güvenliği sağlamak üzere işte. Bunu hemen şu tarafta bir Cryptography Accelerator görüyorsunuz. Yani şifreleme için ayrı bir donanımı var. Güvenliği sağlamak için ayrı bir donanımı var. Bunlar normal işlemcilerin içinde de olan şeyler. Hani Intel işlemcileri olmayan bir şey yaptık gibi düşünmeyin. Ve bazı şeyler tabii anakartın üzerinde. Bazen Intel'in dışında, işlemcinin dışına paketliyor böyle şeyleri. Çünkü değiştirmek isteyebiliyorsunuz. Apple diyor ki ben zaten ihtiyacım biliyorum bunların hepsini aynı yonganın içine paketledim. Tabii normal bir işlemcinin içinde videoya yönelik bir şey göremezsiniz. O pek öyle bir çekirdek konmaz genel amaçlı işlemciye. Apple diyor ki ben video işi çok yapıyorum. O yüzden ben buraya bir de video işleyen bir donanım koydum. Şu gördüğünüz yapay zeka işleyen, hızlandıran çekirdek normal genel amaçlı işlemcinin içinde yine yok. Bunu yine aynı yonganın içine paketlemiş. Burada PCI Express'in bir denetleyicisi var. Yani bir giriş çıkış denetleyicisi var. Giriş çıkış denetleyicileri genellikle anakart üzerindedir. Çünkü bunlar değişebilir ya. Hani işlemci her zaman PCI Express sürmek zorunda değil. Bunu siz işlemci içine de alabilirsiniz. Hani bellek denetleyicilerinin falan da işlemcinin içinde olduğu gibi Intel'de. Ama demiş ki o ben zaten hangi giriş çıkışı kullanacağımı biliyorum. Tabii siz bir Intel işlemci yaptığınızda masaüstü bütün kişisel bilgisayarlarda kullanılacak bir şey ve hangi giriş çıkış kapıları olacağını bilmiyorsunuz. İşte seri kapısı var, paraleli var, USB'si var, şusu var. O diyor ki ben diyor sadece PCI Express kullanacağım. Bir de ki PCI Express'i dışarıya bir çıkış olarak kullanmayacağım. Hani ben buradan bir çıkış vermeyeceğim. Sistemin içerisinde PCI Express birimleri bağlamak için kullanacağım. Bir de Thunderbolt'um var diyor. O kadar kullanacağım. Ben geri kalan giriş çıkışa ihtiyacım yok zaten. İhtiyacı olan her şeyi içine paketleyeceğim diyor. Yine burada video ile ilgili bir şey görüyorsunuz. Burada bir de ses işleme ile ilgili bir şey görüyorsunuz. Şimdi ses işleme ile ilgili bir işlemci normal Intel işlemcinin içinde olan bir şey değil. Yine diyor ki ben sesle ilgili işler yapıyorum. Ben bunu da bir kenara koyayım. Benim yazdığım yazılımlar, benim platformdaki yazılımların buna ihtiyacı oluyor. Ben bunu hızlandıracak donanımı da içine paketleyeceğim. Burada ilginç bir şey var. Always on processor diye bir şey var. Bu eğer ararsanız Always on processor diye ararsanız Google Patent'ten bir patent başvurusu çıkıyor 2014 yılında. Bu işlemciyi bazı bileşenleri veya tamamen kapatmak için böyle ayrıca bir işlem birimi koymuşlar. Diyor ki ben aleti kapattığım sırada hani şöyle indiriyorsunuz ya kapağını. Her şeyi kapatayım ama sadece bu açık kalsın. Diğer her şeyi yeri geldiğinde açacak şekilde bir işlemci konmuş. Hatta bunun için işlemci olabilir, olmaya da bilir diye patenti almışlar. Bu geri kalan her şeyi açıp kapatmaya yarıyor. Bu da yine kendi kullanıcı deneyimlerinden. Böyle hani basıyorsunuz açılıyor, basıyorsunuz kapalıyor ya böyle ekran falan. Orada gücü daha fazla korumak için yaptıkları bir şey. Yine kendilerine özgü. Kendi yani yine genel amaçlı işlemcileri olmayan bir şey bu. Bütün bunlara baktığınızda gerçekten Apple'ın ihtiyacı olan her türlü donanımı tek bir yonga için topladığını ve gerçekten verimliliği arttırdığını görüyorsun. Bu açıdan ve belleği de tek bir paket içine alması da ciddi bir ilerleme. Hani sonuçta Intel işlemci satılırken aynı paket içinde belleklerle gelmiyor. Onu siz anakartın üstüne takıyorsunuz. Bellekler yakında olsa bile farklı yere takılıyor. Tabii onlar sabit de değil. Sabit miktarda bellekle de gelmiyor. Bu direkt paketin içinde belleği koymuş ve biliyorsunuz grafik işlemcilerinin bu tarz hızlandırıcıların kendi bellekleri olur. Bu yonganın içinde onların artık kendi belleği yok. Yeni bir mimari yapmışlar. Diyorlar ki biz bunların arasında çünkü ana bellekle grafik işlemcisinin belleği arasında veri kopyalanması gerekir. Biz diyor kopyalamaya ihtiyaç duymuyoruz. Herkes aynı belleği paylaşıyor. Tek bir bellek var. Bütün bu çekirdekler aynı belleği paylaşıyor diyor. Bu da bir verimlilik artışı getiriyor diyor. Tabii eski uygulamalar ne olacak? Şimdi buradaki bir soru az önce de bahsettim. ARM işlemciye geçtiğin için artık Intel işlemci için derlenen programlar burada çalışmayacaklar. Aynı buyrukları kullanmıyorlar. Tabii bu bir platform sahibi olarak sen şimdi bir sürü satın almışsın. Başka da yazılımlar almışsın. Intel işlemcili
kendi Mac'in için. Yenisini aldım Mac'in. Orada çalışmayacak mı bunlar diye. Diyor ki çalışacak. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bir, uygulama geliştiricilere yeni bir araç veriyorlar. Uygulama geliştiriciler artık derlerken, kodlarını derlerken her iki platform içine derliyor. Hem Intel platformu için hem de Apple'ın bu ARM platformu için derliyor. Ama Apple diyor ki eğer bunu yapmazsanız, eğer böyle bir şey yapmazsanız ben bir de sanal makine koydum üzerine diyor. Rosetta diye bir şey yapmışlar. Sanal makine çalışıyor üzerinde. Intel buyruklarını kendi buyruklarına çeviriyorlar, ARM buyruklarını. Tabii diyor ki şöyle bir cümleleri var. Ya diyor hiç merak etmeyin. Önceki sisteme bakarsanız o kadar verimli yaptık ki bu dönüştürme işlemi çok az zaman tutuyor. Hiç hissetmiyor kullanıcılar diyor. Tabii ki cevap yavaş çalışacak. Sen normalde bir işlemcinin üzerinde Intel buyrukları çalıştırıyorken alıp bunların hepsini dönüştürüp başka buyrukları çalıştırırsan elbette yavaşlayacak bu sistem. Ama bu diyor ki hani geçiş döneminde çalıştıramıyorum demeyin diye böyle bir dönüşüm için bir yazılım altyapısı sağladık diye duyurdular. Ama burada güzel olan şey ne? ARM işlemciyi iPhone'da, iPad'de, diğer mobil platformlarda zaten kullandığı için diyor ki oradaki tüm uygulamalarınız artık anında çalışacak mesajını verin. Çünkü aynı işlemci için derleniyor. Bütün buyrukları aynı. Artık Intel'e ayrı, ARM'a ayrı böyle bir şey yok. Hepsi çalışacak diyor. Intel için derlenmiş olanları da yani biz bu süreci atlatana kadar, Intel'den kurtulana kadar Apple olarak size bu dönüşüm olanağını sağlıyoruz diyor. Görünen o ki artık Intel'le hiç çalışmayacaklar. Bundan sonra kendi işlemcilerini, kendi yongalarını yapacaklar. Kademe kademe Intel işlemcilerden çıkacaklar. Şu an tabii sattıkları bilgisayarlar olduğu için Intel işlemcileri bir süre daha desteklemek zorundalar. O yüzden bu tarz yazılım araçları çıkarıyorlar. Ama belli ki bundan sonrası için artık Intel işlemci kullanmayacaklar. Öyle görünüyor. Evet, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Apple'ın bu yaptığının önemi artık bellekle işlemcinin bir arada olması, aynı paketin içinde olması ve artık diyor ki önemli olan verimlilik ve ben verimliliği sağlamak için bütün bu yongaları, ihtiyaç duyduğum tüm bu donanımları aynı yere paketleyebilirim. Paketlemek isterim. Artık herkes diyor donanımını kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirecek. Yani bana diyor genel amaçlı bir işlemci verdiğinde ben verimli bir dizüstü bilgisayar yaratamıyorum. O bilgisayarın ihtiyacı olan donanımları ben kendim tasarlayıp ürettireceğim ve bu anakartın üzerine kendim koyacağım diyor. Artık diyor bana genel amaçlı işlemciler vermeyin. Şimdi bu genel amaçlı işlemcilerin artık yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla sonuçlanabilir böyle bir şey. Intel buna önlem almak için yine kendi çekirdeklerini bu tarz böyle belleği içeri alalım, grafik işlemcisini içeri alalım, başka çekirdekleri de içeri alalım yöntemlerini uygulamaya kalkabilir Intel. Zaten 10 nanometreden sonra kendisi 7'ye geçemediği için, onu bile doğru düz üretemediği için, 10 nanometreyi bile üretemediği için geri kaldığını artık biliyor. Apple da artık ona bağlı olmak istemiyor. Böyle geri kalmış bir teknolojidense ben en iyisini kullanırım diyerek geçiyor ve en önemli konu ne? Artık masaüstü bilgisayarlarda ARM işlemci var. Masaüstü bilgisayarlarda ARM işlemci olması bir sonraki aşamada sunucu bilgisayarlarında da ARM işlemci olacağına işaret ediyor. Apple bir sonrakinde neden artık bu yongayı yaptıktan sonra kendi sunucularını iCloud'da kullandığı kendi sunucularını bu şekilde yapmasın, kendisi üretmesin ve daha sonra neden sunucu bilgisayarı satmasın? Google gibi, Facebook gibi şirketlere neden satmasın? Amazon gibi şirketlere. Intel'e artık açıkça rakip olmuş vaziyette Apple ve diyor ki bütün platform bende olduğu için benimle rekabet etmen de zor olacak. Hem teknolojik olarak sana bağlı değilim, ben en iyiyle çalışıyorum. Hem yazılım olarak zaten sana bağlı değilim. Ne istediğimi de biliyorum dediği için ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Başarım artışı zaten çok net görülecektir. Yani aldığınız bilgisayarlarda ciddi bir verimlilik artışının görüleceğini söylüyorum. Tabii çoğu reklam olduğunu anlıyoruz. O sunumların bayağı bir kısmı reklam, teknik bir şey göstermiyorlar ama yaptıkları şeyin yenilikçiliği oldukça yüksek, oldukça güzel bir iş yapmışlar Apple olarak. Ve bu bizim anladığımız anlamda donanım tasarımını bundan sonra değiştirecektir. Moore yasası açısından da her şey açısından da değiştirecektir. İnsanların donanım tasarımına bakış açısını değiştirecektir. Evet, Apple'la ilgili anlatacaklarım bunlar. Ben bundan sonra Apple'dan RISC-V bekliyorum. Bir sonraki aşamada buyruk kümesini yine değiştirip
açık kaynak buyruk kümesine geçmesini bekliyorum. Zaten hani Apple Watch için zaten böyle bir esnek bir yazılım altyapısı kurmuşlar. Neden bunu bütün platformlarına kurup da bir gün içinde risk 5'e geçmesinler? Yani bunu engelleyecek hiçbir şey yok. Evet, teşekkürler dinlediğiniz için.